Bruksizm. Hani arabayı rölantiye alırsınız da ya da araba park halindedir ama siz gaza basarsınız. Motor çalışır, gaz harcar ama araba gitmez. Psikoloji dediğimizde nereden bahsediyoruz? Hangi organımızdan bahsediyoruz? Nasıl anlatacak bu psikoloji kendisini? Benimle ilgilen nasıl söyleyecek? Hayatta ilk defa diş doktoruna gelen bir çocuk niçin korksun? Çok doğru. Hiçbir şey yaşamamışsa ama hiç gelmemiş bir çocuk geliyor koltuğa tir tir titriyor çünkü seni diş doktoruna götürürüm bak diye korkutulmuştur ki bu şekilde geliyordur. Kim bilir nereye geleceğim. Çocuklar neofobiktir, yani yeniliklerden korkar. Hele hele bir cihaz kullanılacaksa çok ciddi korku geliştirir. Çünkü onun hayatında, deneyimlerinde öyle bir şey yok. Uykuya yattığımızda ilk yattığımız sefer olmak üzere birinci bir alacakaranlık kuşağına gireriz. Sonra birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre ve dördüncü evre REM uykusuna gireriz. Yani derin uykuya geçeriz. Merhabalar sevgili dostlar. Ağız sağlığı ve aslında vücut sağlığı dediğimiz zaman vücudu biz bir robot değiliz. Böyle değerlendiremeyiz. Ne kadar sağlıklı bir vücudumuz olursa olsun onu doğru bir beyin sağlığıyla ve en az onun kadar önemli bir ruh sağlığıyla da beslememiz gerekiyor. Bizim diş hekimliği olarak koltuğumuza oturan hastalarımızda en fazla gördüğümüz ve benim burada sohbet ettiğim uzman misafirlerimle en çok yine konu olarak açtığım konuların başında bruksizm. Yani diş sıkma, diş gıcırdatma geliyor. Daha önce işte fizik tedavi hocamızla konuştum, fizyoterapist hocalarımızla konuştuk. Ve hepimizin ortak kaldığımız nokta şu. Diş sıkma ve gıcırdatma 1. Diş hekimlerini ilgilendiriyor. 2. Fizik tedavi ve fizyoterapistleri ilgilendiriyor tedavi anlamında. Ve 3. En az onlar kadar da psikologları, psikoterapistleri ilgilendiriyor. Ve tüm bu konular hepsi birbiriyle çok bağlantılı olarak gidiyor. Şu ana kadarki gözlemimde yine 1988, 90, 92 o dönemleri değerlendirdiğim zaman ortalama her 10 kişiden işte birinde ikisinde ileri seviyede, birinde ikisinde de yani ortalama 2-3 kişide diş sıkma ile ilgili sıkıntılarla karşılaşırken şu an ikisini yani az veya çok dediğim tüm alanı bir araya getirdiğim zaman inanın %98 diyebilirim. Çok büyük bir oran. Şimdi özellikle pandemi döneminde %100'lere yaklaştı. Oo. Pandemi döneminde en az günde 10 tane diş sıkan hasta muayene ettiğimi söyleyebilirim ortalama. Kliniğimize gelen. Nasıl fark ediyorlar hocam bunu? Uykusunda olduğu için. Boynum ağrıyor diye gelen var. Çiğnerken zorlanıyorum diye gelen var. Dişlerim sızlıyor diye gelen var. Çünkü aşındığı için dişler sızlamaya başlıyor. Şimdi öyle bir mekanizma ki dişi sıkıyorsunuz. Mesela çok iyi bakan insanlarda da bu çok var. Çünkü çok iyi bakan insanların bir kısmı çok kaygılı insanlar. Mükemmelliyetçi insanlar. Evet. Titiz. Dolayısıyla bu kişilerde çürük olmuyor. Zaten dişleri aşındırdığı için bakterilerin girip de çürüteceği alan kalmıyor. Ama dişler aşınıyor. Mine kısmını götürüyor. Diş etine yakın bölgede aşınmalar oluyor. İleri seviye fırçalamadan aşırı hassasiyetle geliyorlar. Bu kadar sıktıkları için kapanışlar alıyor ve farklı problemlerle beraber yine bize geliyorlar. Özetle bruksizmle stres, travma, kaygı gibi konuları nasıl ilintilendireceksiniz? Ben kendi açımdan bir kısım bilgiyi sizinle paylaşmaya çalıştım. Şimdi tabii çok güzel söylediniz siz. Yani gece günlük hayatın, günlük koşuşturmanın bitişi ve artık vücudun dinlenmeye geçişi diye kodluyoruz. Ama işte günlük hayatın kaygılarını bitirememiş olmayı, oraya ait bırakamadığı şeyleri
Gece sağlıklı uykuya geçemeyerek ortaya koyuyor insan. Sağlıklı uykuya geçemeyerek derken işte bunlardan bir tanesi o REM uykusuna geçememek, o derin uykuya geçememek. Bir diğeri de işte size yansıdığı haliyle diş sıkma. Kişi o kadar gergin ki, günlük hayatta o kadar sıkıntılı ki yattığında vücudu tam dinlenme moduna bir türlü geçemiyor. Yani o eşiğe geçemiyor. Hala o gergin modda takılı kalmış kişi. Tamam, vücut uyuyor, vücut işte beyin, gözler kapanıyor, beyin dinlenme moduna geçiyor, vücut yatay vaziyette. Ama psikoloji kendisini tam olarak serbest bırakmadığı için buna hani bir tür takılı kalmak gibi. Yani hani arabayı rölantiye alırsınız da ya da araba park halindedir ama siz frene gaza basarsınız. Motor çalışır, gaz harcar ama araba gitmez. Çalışmaz. Çalışıyordur ama size yol aldırmaz. İşte gece kişinin diş sıkması, kaygı, çok ciddi bir kaygı göstergesi bizim için. Stres göstergesi veya kafasına takılmış bazı şeylerden dolayı gevşeyememesi. Şöyle bir şey oluyor bir de hocam. Günlük hayatta ilgili stresi bir şekilde hallediyor. Bununla ilgili gereken desteği alıyor, terapisini alıyor falan ama gece tam artık bilinç dışı devreye girdiği için eğer kafada tamamen onu atamamışsa da artık bir süre sonra bu alışkanlık haline geldiği için de sıkmaya devam ediyor. Yani kişi kaygı faktörünü, stres faktörünü ortadan kaldırsanız dahi bunu öğrendiği için beyin, davranış olarak bunu öğrendiği için ve yine en korumasız, en bilinç dışı kod devredeyken sıkmaya yine devam ediyor. Çünkü ona alıştı. Dolayısıyla orada şey diye görmüştüm ben birkaç danışanımda da, bir şey takıyorlar. Bir koruyucu plak takıyorlar ki biraz da zannediyorum açık bırakıyor dedi bana danışanım arayı ki hani o tekrar birleştirip sıkma olayını yapamasın gibi. Dolayısıyla ondan sonrası sizde ama günlük hayattaki meşgalesini artık aşamayacak düzeyde kaygı yaşıyorsa kişi bunu nasıl mesela ben hep onu söylüyorum hocam. Şimdi psikoloji görünmez, görünür sonuçları vardır. Görünmez bir şeyden bahsediyoruz. İşte mesela diş sağlığı diyoruz. Siz değil mi? Elinizde bir takım bunu görüntüleme teknikleri var, tedavi şeyleri var. Somut bir şeyden bahsediyoruz. Ya da gastroenteroloji diyoruz. Mide, bağırsak diyoruz. Ama psikoloji dediğimizde nereden bahsediyoruz? Hangi organımızdan bahsediyoruz? Nasıl anlatacak bu psikoloji kendisini? Benimle ilgilen nasıl söyleyecek? Somatize ederek söyleyecek. Psikosomatik hastalıklar oluşur. Evet, benim bedenimde bir sorun ortaya koyacak ki benimle ilgilen. Ne olacak? Bugün biz biliyoruz ki mide, bağırsak, sindirim sistemi hastalıklarının çok büyük oranı psikolojik kökenli. Kas, eklem, kemik hastalıklarının bel fıtığı dahil buna, sinir sıkışmaları dahil çok büyük bir oranı psikolojik. Neden? Kişi o kadar gergin, o kadar kaygılı, o kadar stresli ya da o kadar mükemmelliyetçi bir tutum, her şeyi kontrol etmeye çalışan bir tavırdaki kaslar gevşeyemiyor. Gevşeyemediği için de en ufak bir ters harekette, işte sola dönüşte, sağa dönüşte takılıp kalıyor. Çünkü orası kasılmış, spazm halinde zaten gevşeyemediği için. O nedenle aynı olayı diş sıkmada da görüyoruz. Kişi hani onu da çene kaslarını sıkarak diye düşünelim bir tür. Onu da gevşetemediği için, kendisi gevşeyemediği için işte diş sıkma olarak yansıyor hocam. Tamamen kaygı kökenli. Eğer fizyolojik bir bozukluk yoksa. Evet, diş sıkmayla beraber bir sürü farklı sorunlar olur dedik. Neler olabilir? Bir kere boyun sertleşmesi, omurga sorunları, postür bozuklukları. Bunun yanında migrenle karışan baş ağrıları. Çünkü şu kaslarımız temporal kaslarla koordineli çalışıyor. Bu kasların fazla gelişmeleri neyi sağlıyor? O bölgede ileri seviye baş ağrılarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla Disiplinler arası hocam çok özür dilerim, çalışmak o kadar önemli ki. Evet. Çünkü mesela böyle bir şey için diyelim ki nöroloğa başvurdum. Kişi başım ağrıyor, migren. Evet, migren de olabilir gerçekten ama bir de bir diş hekimi görsün diye yönlendirmesi ne kadar kıymetli aslında. Şimdi sizin söylediğinizden anlıyorum. Bunu nasıl anlıyorsunuz peki, bunun diş sıkmayla mı ilgili olduğu yoksa gerçekten baş ağrısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı? şimdi diş sıkan kişilerde dişler üzerinde bir sürü yan faktörler meydana çıkar. Nedir? Diş yüzeyleri düzleşir. Nedir? Eğer bakan kişi ise, ağız bakımını yapan kişi ise dişle diş eti seviyesinde kama defekti dediğimiz aşınmalar meydana gelir.
Bakmayan kişilerse periyodontal problemler çok hızlı gelişir. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya aldığımızda bir sürü bize fikir verir. O ipuçlarını okuyorsunuz işte Onun siz. yanında mutlaka çene eklemi kaynaklıysa büyük oranda eklem deformasyonları meydana gelir. Çene eklemi deformasyonları. Çene eklemlerin her iki eklem arasında koordinasyon bozukluğu oluşur. Çene ekleminde her iki kıkırdak yapıyı birbirinden ayıran sinovyal sıvı dediğimiz yastık vazifesini veren sıvılar azalır ve kıkırdaklar birbirine temas etmeye başlar. Çene tıkırdamaya başlar. Ya da kademeli açılıyor böyle. Açarken kayarak açılır. Bir sürü yan faktörler vardır. Bunların her birini bir araya toparladığınız zaman kasların gelişim kontrolü yapılır. Boyun sertleşmesine bakılabilir. Bir sürü yan muayeneleri beraberinde yapmak gerekir. Buna yönelik de elimizde tabii ki silahlarımız vardır. O silahları kullanmak gerekir. Çok güzel, çok gelişmiş bir alan. Yani pek çok alana değiyorsunuz bu anlamda. Çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. önemli Çok, hocam. yaygın bir konu Evet. hastalar arasında. Ama çok da hem toplumu hastaları hem de meslektaşlarımızı, özellikle genç meslektaşlarımızı bilgilendirmek gereken çok önemli bir konu. Bu konuyu atlamamak gerekiyor. Evet, çok güzel. Peki bu anlamda psikologların bize yapabileceği destekler nelerdir? Bir, bununla bağlantılı olarak psikologlarla diş hekimlerinin nasıl bir koordinasyonla çalışmalarına fikir verirsiniz? Nasıl bir yöntemle çalışabilirler? Ne kadar koopere olmaları sizin için doğrudur? Nasıl bir yöntem izlememiz gerekir? Hocam şöyle, bence sadece diş hekimleri değil, insan sağlığıyla uğraşan herkesin ciddi anlamda psikolojik altyapısı olması lazım. Psikolog gibi olması lazım. Niye? Çünkü sizin nezdinizde söylüyorum, mesleğiniz nezdinde, diş hekimi koltuğuna oturan kişi en savunmasız haliyle oturuyor ve bütün korkularıyla oturuyor, bütün kaygılarıyla oturuyor. Emin olun, o koltuğa oturana kadar kendimden biliyorum. Pek çok kaygıyı, korkuyu alt etmeye çalışarak o noktaya geliyor artık. Doğru. Belli ki orada işte canım acıyacak mı, bu işlem uzun sürecek mi, bunun arkasından olumsuz bir şeyler çıkacak mı? Bir sürü kaygısıyla mücadele ediyor ve belli ki bir takım ekonomik de süreçleri yaşıyor. Şimdi hekim tarafından basit bir işlem olabilir bu işte. Belki bir uyuşturucu yapılacak, o diş temizlenecek, doldurulacak. Hani her gün yapılan sıradan bir iş olabilir sizin için. Ama o kişi için her gün yapılan, yaşadığı sıradan bir şey değildir. Oraya kim bilir ne zorluklarla, ne heyecanlarla, kimlerin iknasıyla belki geldi ya da gelmek zorunda kaldı artık. Dolayısıyla o yaklaşım, o kişinin hangi aşamada, o direnç aşamasının hangi aşamasında olduğunu çok iyi saptayıp, çok tatlı bir sohbetle onu anlayabilecek, onun kaygılarının farkına varabilecek ve onu yatıştırabilecek akıllı söylemlerle yaklaşmak çok önemli. Mesela özellikle çocuklar için bunu biz çok önemsiyoruz. Çocuklukta çocuğun yaşadığı deneyim sonraki yıllara bir kabulle yerleşiyor. Mesela şöyle bir yanlışımız oluyor bizim birçok alanda. Normal çocuk kontrole götürdüğünüzde, yani çocuk doktoruna muayeneye götürdüğünüzde bile hocam, çocuk belli ki aşı olacak. Bunu anne biliyor, çocuk hissediyor. Sorduğunda bana iğne yapacaklar mı? Klasik budur, enjeksiyon falan demiyoruz. İğne yapacak. Yok hiçbir şey olmayacak ya da hiç acımayacak. Şimdi bu çok yanlış bir yaklaşım. Yani bir kere eğer bunu söylemek istemiyorsak, bilmiyorum, buna doktor karar verecek. İğne yapılıp yapılmayacağını da bilmiyorum. Doktor abiye, amcaya, teyzeye sorarız. Yapılacaksa da evet bir miktar acıyacağını tahmin ediyorum ama biz bunun altından kalkabiliriz. 10'a kadar sayalım, işte nefesimize odaklanalım gibi, orada yatıştırıcı bir söylem. İlk söylem, ilk tanışma o kadar önemli ki hasta hekim arasında, diş hekimliği koltuğunda da, diş koltuğunda da hele. Bu çok kıymetli hocam. Dolayısıyla birlikte bununla ilgili olarak belki bir psikolog desteği alarak hastayla ilk görüşmede korkusu nedir, neden kaygılanıyor, orada ne olmasını bekliyor gibi. Mutlaka, yani pek çok alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de psikolojik faktörler çok değerli hocam. Bu söylediğiniz çok önemli. Ama ben seni dişçiye götürürüm diye korkutmasınlar da. Yaşayın. Yani Biz de öyle, biliyorsunuz, polis amcaya veririm. Polis amca kızacak. İşte seni doktora götüreceğim, sana iğne yapacak.
Dişçiye götüreceğim, dişini çekecek falan. Ya da evde yarın nasıl gideceğim o korkuyu frekans olarak yaymak var. Evet, çok Bu doğru da çok söylüyorsunuz. önemli. Çok doğru Çünkü çocuk bilmez ki diş doktoruna. Hayatında ilk defa diş doktoruna gelen bir çocuk niçin korksun? Çok doğru Hiçbir şey yaşamamışsa. Ama hiç gelmemiş bir çocuk geliyor koltuğa tir tir titriyor. Çünkü evde ya annesi bu konuda konuşmuştur, ya kardeşi, ablası, abisi konuşmuştur, ya annesi, ya annesi Ya. bir şeyi, bir ebeveyn ya bir arkadaşı. Birileri konuşmuştur, o algıyı almıştır ki o şekilde geliyordur. Ya da işte seni diş doktoruna götürürüm bak diye korkutulmuştur ki bu şekilde geliyordur. Kim bilir nereye geleceğim diye. Çocuklar şöyle bir şey hocam, çok güzel söylediniz. Neofobiktir, yani yeniliklerden korkar. Hele hele bir cihaz kullanılacaksa çok ciddi korku geliştirir. Çünkü onun hayatında, deneyimlerinde öyle bir şey yok. Bunun ilk örneğini nerede görürüz? Berber koltuklarına oturduğunda çocuklar ağlarlar. Büyük kıyamet kopar orada. Çünkü elinde ses çıkaran bir makine vardır. Saç kesmek için, ya da bir makas var ve çocuk bununla hiç tanışmadığı için ve bir parçasını kesecekler zannettiği için ciddi kaygı, korku geliştirebilir. Bir de aynı şey diş hekimi için, değil mi? Sizin için hijyen, temizlik, beyaz renkler Farklı bir ortam. ağırlıklı ve makinaların olduğu, hiç görmediğimiz, tanımadığımız, işte sivri uçlu falan orada askıda olan bir takım makinaların olduğu bir koltuğa çocuğu oturtursanız doğal olarak korkacak. Korkmazsa sıkıntı var zaten. Çünkü o tepki vermiyor. Küntleşmiş bir çocuk diye düşünürüz biz. Şimdi onu o noktaya getirene kadar evde dediğiniz gibi bu olumsuz söylemlerin olmaması lazım. Çocuğa çok küçük yaşlardan itibaren, ki siz daha iyi değerlendirirsiniz. Kaç ay diyorsunuz hocam çocukların diş kontrolü için, doğal kontrol? 2 yaş civarı. 2 yaş civarı, değil mi? Mesela kendisi doktora gittiğinde, diş hekimine gittiğinde o gürültülü ortamda, o işte acıyor, acıyacak mı, ay iğne mi yapacaksınız, ay dolgu mu olacak, implant mı olacak söylemlerine tanık olmasını istemeyiz mesela çocukların. Onun yerine hadi bakalım benim dişlerim çıktı çok güzel, işte bak ona bakım yapıyoruz, senin de dişlerin çıktığında yine bak böyle geleceğiz gibi olumlu yönlendirmelerle çocuğu tanıştırmak değerli. Şimdi çok doğru pedagojik yaklaşımı olan pedodonti uzmanı bir Ya. arkadaşımız vardı. İnanın çocuklar ağrımadığı halde dişim ağrıyor deyip gelmek için can atarlar. Dolayısıyla gerçek bir psikolojik, pedagojik yaklaşım Değil mi? insanları çok güzel bir şekilde bağlayabiliyor. Benim diğer bir sorum da şu sevgili hocam. Biraz önce ne dedim? Bruksizm dedim. Bruksizm'den gelen bir hasta var. Bana geldi, oturdu. Ben onun bruksizm faktörünün psikolojik olduğunu teşhisini koydum. Benim adıma yapmam gereken konularda bilgi verdim. Ama psikolojik olarak sıkmasının önüne geçmeye yönelik de sizin gibi profesyonellerden destek almam gerekiyor. İşte biz bu noktada diş hekimi ve psikolog çalışmalarında ne tür yaklaşımlarda bulunması gerektiğiyle ilgili de sizden bir fikir alacağım. Şimdi şöyle, tabii size artık fiziki bir sorun olarak geldi son nokta. Evet. Onu o noktaya getiren belli ki bir takım süreçler var. Ya kendiyle ilgili aşamadığı kaygılar, stres, depresif durumlar var, ya çok ciddi bir iş stresi var. Bilmiyoruz. Yani bir türlü gece sakinleşemiyor. Hani bu tarz olayların altında ille psikolojik faktörler aramak doğru değil. Gerçekten yoğun, bir türlü yatışamadığı, sakinleşemediği, uzun soluklu iş saatleri yaşayan bir birey olabilir. Gün içinde zaten bu kadar gerginlik iş anlamında, fiziki ortam anlamında, dış şartlar anlamında yaşadığı için gece de bir türlü sakinleşemeyebilir. Mesela şimdi biz, çok ilginç, sizin sorunuza paralel bir şey söyleyeyim. Günlük çok ciddi zihinsel ve fiziksel aktivite yapan bireylerin çok geç uyuduğunu görüyoruz hocam biz. Neden? Çünkü geldiği ev ortamında bir türlü yatışamıyor, ruhu dinlenemiyor, sakinleşemiyor, kendisine kalamıyor ya. O yatması için de gereken süre, iş hayatından kalan süre de çok az olduğu için ya televizyonun başında ya işte telefonunun başında vakit geçirmek, bir anlamda dinlenmek, kendisine kalmak, yalnız kalmak istiyor. Onun için de uyku bozuklukları başladı. Çok yoğun insanların günümüzde uyku bozuklukları yaşamalarının bir diğer sebebi de budur. Şimdi yatışamayan insanın uyku, işte diş sıkma gibi, psikolojik başka sıkıntılar gibi yaşadığı bir sürü olumsuzluk varken elbette ki diş sıkmanın arkasında hem psikolojik hem çevresel şartların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da kişiye de sen bu dişi sıkıyorsun, acaba psikolojik olarak bir sorun mu yaşıyorsun dediğimizde yanlış da anlaşılabilir. Ama gerginliğinin yatışması için bir dış destek,
almamıza ihtiyaç var gibi ılımlı ve olumlu bir yaklaşımla yönlendirmek gerekebilir. Eğer böyle birkaç diş hekimi bir arada çalışılan bir klinikteyse mesela belki bir psikolog da orada bulunması, özellikle kaygılı ya da işte sizin söylediğiniz gibi diş sıkma problemi yaşayan bireylerle bir ön görüşme yaptırılıp ondan sonra da size bilgi verilmesi, yani çok yoğun bir iş hayatı yaşıyor ya da çok gergin, diyelim ki ailesel sıkıntılar yaşıyor gibi. Sonrasında siz en azından koltuğunuza oturduğunda kişinin yaşadığı arka planı bilebilirsiniz. Ya da hiç böyle bir şey yok ama siz onun yaşadığı diş sıkma olayından sonra bir psikoloğa yönlendirebilirsiniz. Ama dirsek teması her aşamada çok önemli hocam. Kesinlikle. Tabii kısmen biz de kişilerin psikolojileriyle ilgili yaklaşımlarda bulunmak zorunda kalıyoruz. Tabii ve Değişik çok ilgili. faktörlerden dolayı. Evet, bir sürü konuda sohbet ettiğimiz için. Düşünün, kundaktayken gelen çocuğun çocuğunu Ya. şu an tedavilerini yapıyoruz. Belki torununa bile dokunduğumuz insanlar olmuştur. Dolayısıyla ailesel olarak da tanıdığımız bir yerde ailenin içinden birisi gibi olduğumuz durumlarda olabiliyor tabii Aile ki. figürü oluyorsunuz hocam. O kadar kıymetli ki benim işte kızım şimdi 21 yaşında. Geçen bir şey için doktoruna hala temastayız. 21 yaşı olsa bile onu büyüten doktoruna bir şey yazdım. Sonra düşündüm, dedim ki ne kıymetli bir alan bu hekimlik. Yani dünyaya gelmesini görüyorsunuz. Sonra onun bebekliğini, çocukluğunu, her şeyini takip ediyorsunuz. Sonra genç kız oluyor. Sonra onun çocuğu oluyor. Hani sizin elinize doğmuş bir çocuğu bütün aşamalarına tanık olmak mucize gibi bir şey. Çok keyifli bir şey hocam ya. Kesinlikle. Bizler de yaşıyoruz bunu. İşte evet. Şimdi biraz önce yine uyku apnesi, horlama ve bunların temelinde uyku bozuklukları. Evet. Şimdi hepsi aslında yine bizim ortak konularımız. Alanımız, evet. Uyku bozuklukları diş hekimlerinin de bir süredir, epey bir süredir çok ilgi alanında olan çok önemli bir konu. Benim kurmuş olduğum klinikte ki şimdi kızımla beraber, diş hekimi kızımla beraber toplamda 11 hekimle beraber çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi bu kadro içerisinde ben 5 yıl önce kızım mezun olduğu zaman branş seçme isteği vardı. Ne yapayım ben, nasıl yapayım falan. Ben dedim ki İzel, biz seni eklem hastalıkları ve uyku hastalıkları üzerine yoğunlaştıralım. Ve yaklaşık 5 yıldır hem bu konuda kendini oldukça geliştiriyor ki geliştirdiği ciddi, geçen seminer verecek seviyeye geldi. Çok güzel. Hem de ciddi bir hasta sirkülasyonu yapar konuma geldi. Şimdi burada işin temeline doğru onunla beraber ki eskisinden de benim çok ilgilenmeye çalıştığım ama diğer rekonstrüktif tedavilerden dolayı istediğim seviyede zaman bulamadığım için tam odaklanamadığım bir konu olan uyku hastalıkları ve eklem hastalıklarına bu sayede hep beraber klinik olarak derinlemesine dalmış olduk. Burada bizim gördüğümüz faktörler o kadar birbiriyle ilişkili branşları içeriyor ki yani bir döngü içerisinde insanlar resmen kayboluyorlar. Bir yerde bir zincirin kırılması gerekiyor. Örneğin uyku hastalığıyla ilgili yaptığımız tedavi sonucunda çok hızlı kilo veren ciddi kilolu insanlar. Örneğin yaşamsal olarak kendini çok daha psikolojik olarak da daha iyi hisseden kişiler. Tabii biz bu arada tedavileri yaparken de yerine göre psikologla, yerine göre kulak burun boğaz doktoruyla, yerine göre bir fizyoterapistle, yerine göre bir yastık önerisiyle, şu yastığı kullanırsanız iyi olur. Evet. Yerine göre nefes terapisiyle, değişik konularda teşhisler koyarak bir hekimden ziyade bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu noktada baktığımızda da psikoloji işin içinde çok önemli bir yer tutuyor. Çok. Horlama, uyku hastalıkları, uykusuzluk, bunu birkaç eksende değerlendirmenizi rica edeceğim. Birincisi kişinin kendi psikolojisi. İkincisi partnerleriyle olan iletişimi. Üçüncüsü ertesi gün sendromu. Yani hem psikolojik olarak rahat olmadığı için gece uyuyamıyor, sonra da gece uyuyamadığı için ertesi gün bir sıkıntı yaşıyor. Yine bir kısır döngü. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan hocam?
O kadar çok yaşanıyor ki bu. Evet. Bunun içinde bir de işte yan odadaki çocuğunun bile uyumasını engelleyen, o seviyede horlama olan, diğer taraftan eşiyle ayrı odalarda uyumak zorunda olan, bir de tabii bunun bir sonraki aşamada bu soruyu siz tamamladıktan sonra da vücut sağlığıyla olan bağlantısında bir konuşmamızda fayda olacak diye düşünüyorum. Ama sizden bu işin psikolojik faktörlerini kişisel bazda ve yakın çevre bazında rica edeceğim. Şimdi uyku bozukluğu dediğimiz şey ne aslında? Uyku ne? Müsaadenizle onu böyle bir Tabii ki. küçücük açıklayayım. Şimdi biz uykuya yattığımızda ilk yattığımız sefer olmak üzere bir alacakaranlık kuşağına gireriz. Sonra birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre ve dördüncü evre REM uykusuna gireriz. Yani derin uykuya geçeriz. Şimdi bu derin uyku beynimizin kendisini yenilediği, yani reset attığı, ertesi güne bizi hazırladığı bir uyku süreci. Diğer aşamalarda da kişi uyur görüntüde. Fakat REM uykusuna geçemediğinde işte sizin ertesi gün uyandığında kendisini psikolojik olarak iyi hissetmemesiyle ilgilidir. Siz alacakaranlık kuşağı, birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre REM uykusu. Bu aşamaları sağlıkla yaşamazsanız ki bu sabaha kadar her 90 dakikada bir tekrarlanır ve buna biliyorsunuz sirkadyen ritim denir. Evet. Şimdi REM uykusu çok enteresan bir şey. Vücut tam felç halinde yatar. Böbrekler neredeyse çalışmayı durdurur. Kalp neredeyse atsam mı atmasam mı minimum enerji harcar. Ama bir tek beyin çok aktif çalışır hocam. Hatta uyuyup uyumadığını anlamak için işte ayna tutarlar mesela, nefes alıyor mu almıyor mu? O kadar sessiz ve derinden uyur. Fakat kişiyi REM uykusunda olduğunu anlamamızı sağlayan dışarıdan görünen bir gösterge vardır. Gözler hareket halindedir. Hatta kişi onu gören uyumuyor işte şaka yapıyor falan. Uyuyor taklidi yapıyor falan zannederler. Hayır, gözler hareket halindedir. Çünkü gün içinde aldığı bilgileri tekrar tarar. İlgili yerleri, ilgili şeyleri ilgili yerlere ekler. İlgisizleri siler atar. Yani kaydı yeniler beyinde. Şimdi siz REM uykusuna giremediğinizde ister ikinci evrede ister üçüncü evrede uyuyun. Sabah kalkarsınız ya hiç uyuyamadım ben hiç dinlenemedim dersiniz. Çevrenizdeki de der ki ne alakası var horluyordun bile yani hiç. Ben yattım kalktım duymadın bile der. Evet uyuyordur ama işte o beynin kendisinin yenilediği tam felç hali gibi uyuduğu döneme giremediği için de ertesi güne dinlenmemiş kalkar. Şimdi ne olur tabii? Kişi bu sefer içi uyur. Asıl o uyuması gereken zamanda uyuyamadığı için gün içinde böyle sersemlik hissi, aralıklı uyku hali, hatta böyle görüntüler görme, hayaller görme, sesler duyma gibi. Buradan da başka yanlış bir takım psikolojik anlamlar çıkarabiliriz. Kişinin işte sizin söylediğiniz gibi o konforlu uyku uyuma sürecini tamamlayamaması eğer doğru anlaşılamaz ise iş başka yerlere kadar gider. Burada sizin deminden beri söylediğiniz çok güzel şeyler var. İşte fizyolojik bozukluklar, işlevsel bozukluklar, psikolojik sebepler her ne olursa olsun. Kişi eğer kaliteli uyku uyuyamıyorsa ya da solunum yollarıyla ilgili bir sıkıntısı varsa, uyku apnesi varsa ve bu kişi horluyorsa bu sanıyorum geçenlerde bir mahkeme kararına da yansıdı. Boşanma sebebi sayıldı hocam. Çünkü niye? Karşınızdaki insanın da sağlığını tehdit ediyorsunuz psikolojik olarak. Yan odadaki bununla ilgili de tabii çok güzel böyle viral olmuş. Biz gülüyoruz filan böyle videolara ama mesela çocuklarını uyandıran, çocukların korkuyla ağladığı ebeveynlerinin aşırı horlamalarından dolayı bu insanı gerçekten yalnızlaştıran bir şey. Aynı zamanda öfkelendiren bir şey. Çünkü elinde olmayan bir şey. O horladığının belki farkında bile değil ama çevresindeki insanlar sürekli onu uyandırıp bak horluyorsun biraz dön, horluyorsun kalk, horluyorsun hareket et filan dedikleri için onun da zaten sağlıksız uyuduğu uyku iyice bölünüyor. Doğru. Bu yıpratıcı bir şey, aile ilişkilerini de bozan bir şey. Psikolojik olarak da biyolojik olarak da sağlıksız bir şey hocam. O nedenle bununla ilgili olarak işte benim eşim çok horlar deyip zaten o öyle diye kabul etmek yerine bununla ilgili olarak atılabilecek bütün adımlar atılmalı ve ilgili yerlerden destek alınmalı hocam. Çünkü gerçekten ilişkileri yıpratıcı bir şey. Bu bir gün değil. Çünkü sizin de uykuya ihtiyacınız var ve sizi de uyutmayan bir şey. Sadece bireyin kendisiyle ilgili olmadığı için. O nedenle de muhakkak hiç gecikmeden çok önemli bir sorun çünkü bu uyku sizi ertesi güne hazırlayan bir şey. Beyninizin
sağlıklı ve yani düzgün çalışabilmesi için iyi uyumanız lazım. Bakın bir gün aç kalmanızda sıkıntı yok. Bir gün çok sevdiğiniz yemekleri yemenizde de sıkıntı yok. Ama 2-3 gün uykusuz kaldığınızda beyin bütün organizasyonunu kaybediyor hocam. Nörolojik olarak insanı çökertiyor. Susuzluğa 3 gün, açlığa 9 gün dayanabiliyor insan. Ama uykusuzluğa 3 gün, 1,5 günün sonunda dağılıyorsunuz hatta. Şöyle ki bunun bir tek kriteri var hocam. Tek bir kriteri var. Yeni doğum yapmış anneler. Bebeğe besleyebilmek için çok yüksek adrenalin salgıladığından o bölünmüş uykuları tolere edebiliyor bir süreliğine. Ama normal sağlıklı bir birey için söylüyoruz bunu. 1,5-2 gün sonra organizasyon becerisini kaybediyor. Bununla ilgili hatta bir yarışma programı vardı yıllar önce. Bir arabaya dokunuyordu, evet. Herkes ayakta duruyordu. Bir günün sonunda, yani 12 saatin sonunda halüsinasyon görmeye başlıyordu kişiler. Sen Doğru. bana küfrettin, sen bana böyle... Halbuki biz izliyoruz yayında, hiçbir şey olduğu yok ya orada. Ama onlar beyin gerçekle hayali karıştırmaya başlıyor ve ayakta insanların içi uyuyordu hocam. Uyku inanılmaz önemli. Yeme içme kadar belki bazı durumlarda ondan daha önemli. Dolayısıyla mutlaka destek alınması lazım hiç gecikmeden. Bir de tabii doğusalık dönemindeki annenin verdiği adrenalin de babalarda da fena değildir o konuda. Evet, yani. evet. Anne hemen, biz işte hemen diyorsunuz araya bir deneyim olarak. Şimdi şöyle, benim ya çok enteresan bir şeydir bu hakikaten. Ben mesela kızımı büyütürken böyle şey diyordum bazen, Allah'ım uyumuyor bu çocuk. Şeytan diyor ki diyordum ben, benim hemen eşim kapıyordu çocuğu. Tamam, şeytan bir şey demiyor, ben alıyorum bu çocuğu. Orada destek gerçekten çok önemli hocam. Ne kadar adrenalin yüksek olsa da, ama dediğiniz çok doğru. Annenin hamileliğiyle beraber babalarda da benzer hormonların üretildiği, tabii ki ilgili ve ilişkili babalardan bahsediyoruz bu arada. Aynı şekilde lohusalık sendromlarının neredeyse tıpatıp aynısını babaların da yaşadığı, bu ispatlanmış bilimsel olarak. Haklılar da, çünkü biz diyoruz ki babalara, dışarıdan biz biyolojik olarak anneler olarak her şeyi yaşıyoruz. Daha ilk andan itibaren karnımızda büyüyen bir canlının farkındayız. Ama babalara diyoruz ki al bu senin çocuğun, buna ömür boyu bak, ekonomik olarak sahip çık, sev, hayatını şekillendir diyoruz. Dolayısıyla da babaların bir çocuğun hayatına girme süreci 18 ayı buluyor hocam. Doğrudur. Biz de diyoruz ki aman ha, ilk andan itibaren o teması lütfen sağlayalım. Biz de bunu doğmadan öğrenerek gelmiyoruz değil mi? Biz de bebeğin tutulmasını onunla beraber öğreniyoruz. Yemek yedirmeyi, bez değiştirmeyi öğreniyoruz. Dur sen karışma, sen şimdi yapma, dur şimdi çocuğu tutamazsın. Hayır, aksine işin içine babayı da sokmak istiyoruz. Sokalım Süper. diyoruz. Şimdi bu horlama kısmına ya da apne kısmına girdiğimiz zaman, yani yine bir müsaadenizle diş hekimi gözüyle ben de küçük bilgiler vermek istiyorum. Horlama ya da apne genelde sadece eş teşhisiyle tedavi edilmesi gereken bir konu değildir. Şimdi bir taraftan baktığımızda çoğunlukla eşler tutup getiriyor doğal olarak. Çünkü gece onu da uyutmuyor. Ve öyle bir gardiyan gibi orada duruyor ki, işte bayansa erkek, erkekse hanımefendinin hayır deme ihtimali olmuyor tedaviyle ilgili. Çünkü gerçekten karşıda gergin bir kişi diyor ki sen bunu çözeceksin, çözmen gerekiyor. Bu tabii tedavi edilebilirlik anlamında güzel bir şey. Elinizi kolaylaştırıyor. Evet, gerçekten çok önemli. Tabii burada onun yerine, yani eş faktörünün teşhisinin yerine daha bilimsel ya da onu destekleyecek şekilde daha bilimsel yöntemlerimiz var. Poligrafi dediğimiz, polisonografi dediğimiz yerine göre. Şimdi bunlar biliyorsunuz polisonografiler uyku merkezlerinde işte bir sürü kablolar takılarak aslında biraz da kendi ortamının dışında yapılan uyku testleri. Ben orada uyuyamam gibi geliyor mesela bana. Evet. Şimdi bunun karşılığı olarak %95 diyebileceğim sonucu aldığımız poligrafiler var. Poligrafi. Bunlar biz hastalarımıza veriyoruz. Çok kolay bir şekilde bir kemere tutturulan küçük bir cep telefonu boyutundaki bir alet. Bir tane kanülle buruna giren küçük bir kanül ve kandaki oksijen seviyesini tespit eden, evet,
bir aletle ne yapıyoruz? Hasta kendi uyuyor. Kendi evinde, kendi yatağında uyuyor konforlu. Evet, nabzını ve kan seviyesini, Oksijeni pulse ölçüyor. oksimetre dediğimiz aletle uyuyor. Çok küçücük bir şey, parmağa dokunuyor. Hiç ben ya bununla uyuyamadım diyen kimse görmedim. Ve sonrasında ilginçmiş. bir 4 saat ve üzeri uyuması yetiyor bununla. Neyi tespit edebiliyoruz? Ne kadar süreyle uykusuz kaldı? Daha doğrusu nefessiz kaldı. Apnede. Ya mesela diyor ki 18 defa nefessiz kaldı. Nefessiz kaldı demek o süreçte kalp 30 durdu mu saniye demek boyunca hocam? kalıyor ve nefes almıyor. Yani zaten apne demek bu demek biliyorsunuz. Nefes Belli durması. sürelerle nefesin durması, nefes almanın durması. Kalp ne yapıyor o arada? Duruyor, stop. Kalp de işte Stop. onu demek istedim. Şimdi bununla beraber her bir nefessiz kaldığı sefer ne kadar süreyle nefessiz kalmış. Bu da çok önemli. önemli. Evet. Duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. Durur böyle hiç ses gelmez. Bir anda bir kükremeyle geri döner. Evet. Şimdi bu çok önemli. İşte o apne süreçleri. Apne tabii ki pek çok vücut sağlığının psikolojinin ötesinde kalp sağlığı, eklem sağlığı, Evet. bir sürü konuda sebebi bilinmeyen tansiyonlar, tansiyon hastalıkları, bir sürü sistemik hastalığın sebebi işte bu nefessiz kalmalar, kandaki oksijen seviyesinin çok düşük seviyelere gelmesi. Bir de çok riskli hocam. Kalp çalışmayı verse işte uykuda ölüm. Çok karşılaşılan bir şey biliyorsunuz. Bunların en büyük sebeplerinin başında apne geliyor. İşte biz bu tetkikleri alıp işte AHI değeri, değişik değerler var. Onlara bakıyoruz. Klinik muayeneyi yapıyoruz. Bu iki faktörü bir araya toparladığımız zaman ne diyoruz? Diyoruz ki sizin anatomik olarak boğazda doku büyümesi var. İşte eğer fonksiyonel olarak doku büyümesine bağlıysa lazer sistemleriyle erbium yak lazer dediğimiz fraksiyonel çalışan özel bir lazer sistemi var. Sert doku lazerleri. Bununla o hiperplazik olan büyüyen dokuyu retrakte edebiliyoruz. Dolayısıyla nefes yolu açılıyor. Ve bunun için, sadece bunun için bize Amerika'dan, Avustralya'dan bir seanslık uçakla gelip giden hastalarımız oluyor. Bu cerrahi bir işlem değil mi hocam? 20 dakika sürüyor. Hafif bir ısınmayla o bölgedeki dokuyu retrakte ediyor. Yani daraltıyor dokuyu, nefes yolunu O açıyor. ödemi alıyor Alıyor. yani aslında. Dokunun içindeki sıvıyı azaltıyor. Dolayısıyla bu yöntemle tedavi edebildiğimiz hastalarımız oluyor. Ama işte biraz önce konuştuğumuz bruksizm, diş sıkma sebebiyle dişleri çok aşınmış olan kişilerde ne oluyor? Bir makas gibi düşünün. Daraldıkça neresi oluyor? Şurası kapanmamış oluyor ama burası gittikçe daralıyor. Nefes yolumuzda aynı şekilde. Dişler evet. aşınınca arka bölge kapanıyor. İşte bunun önüne geçmek için de bizim özel uyku plaklarımız var. Uyku plakları kullanarak mesela bu tür plakları diş sıkma olan kişilerde eklem rahatlatmak için de kullanabiliyoruz. Uyku plaklarıyla nefes yolunu açıp burada da nefes alabileceği bir boşluk bırakılıyor. Burada tabii çok doğru planlanması gerekiyor. Yoksa ekleme bu sefer negatif yönde bir etki Tabii oluşturuyorsunuz. o açıların hesaplanması değil mi? Ağız Kesinlikle. yapısına uygun olması. Kesinlikle. İşte onun özel yöntemleri var. Kişiye özel yapılıyor o Tabii, zaman bu birebir plaklar. kişiye özel yapılıyor. Bir de o yapılan plakların da çok konforlu olup içi yumuşak dışı sert olan özel plaklar var. Onlarla yapılıp kişinin dokularına da zarar vermemesini Diş etlerine, sağlamak değil mi? gerekiyor. Diş etlerine, dişi sıkıştırarak dişlere dil hissiyle kabalık gelmesi gibi değişik rahatsızlıklara da sebep olmaması gerekiyor. Mesela bazen o lazerle beraber bu uyku plakları verilebiliyor. Bir de tabii kişilere ne veriyoruz? Kas güçlendirici egzersizler verilebiliyor. Daha rahat nefes alabilmeleri için. İşte onun için bu konuda çalışan İzel kızım nefes terapi eğitmeni oldu mesela Çok bu anlamda. güzel. Çünkü nefes terapisini de doğru çalıştırıp kasları güçlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla işte uyuduğu yastığa kadar önem taşıyor. Ama şunu gözlemliyoruz. Sizin biraz önceki sorduğum sorunun bizim bakış açımızla cevabı. Eğer kişinin uykusunu doğru bir konuma oturtabiliyorsanız
Tabii ki eşiyle ilişkisi daha iyi oluyor. Tabii ki kendini daha iyi hissediyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle daha dinamik, daha kolay kilo veren bir yapı devreye giriyor. Ve kişilerin bu anlamdaki gelişimleri bir yerde hayatı uzuyor, ömrü uzuyor Değil mi? insanların. Tabii bu anlamda da baktığında yeri geldiğinde akciğer hastalıkları uzmanına refer edebiliyoruz. Yeri geldiği zaman kulak burun boğaz doktoruyla çalışıyoruz. Fizyoterapistle çalışabiliyoruz. Çünkü her hastalıkta olduğu gibi ilk önce doğru teşhisi koymak gerekiyor. Ya, evet. Doğru teşhisi koymadığınız zaman sıkıntı oluyor tabii. Çok değerli misafirim Sayın Serap Duygulu'yla güzel bir konuşma yaptık. Umarım Teşekkürler. Sağlığınla Gülümse programımızı keyifle izlemişsinizdir. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.